Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir ana yemek tarifim var. İftara severek yiyebileceğiniz çok hafif ve çok lezzetli bir tarif. Öncelikle 500 gram dana kıyma kullanıyorum orta yağlı. Bir tane büyükçe soğanı rendeledim, suyunu sıktım. Suyunu içerisine eklemeyin arkadaşlar. 3 yemek kaşığı galeti, 1 diş sarımsak eziyorum. Yarım çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ederek iyice yoğuruyorum. Mutlaka kıymayı 2-3 saat öncesinde yapın. Buzlukta dinlendirin. Kıyma dinlendikçe daha güzel olacaktır. Hiçbir şekilde pişerken dağılma, parçalanma olmayacak. İçerisinde yumurta ve maydanoz kullanmadım. Dilerseniz kullanmak isterseniz ekleyebilirsiniz. Kıymayı hazırladım ve dinlendiriyorum. Şöyle minik minik kabaklarım var. 4 tane de patates kullanacağım. Patatesleri de elma dilimi şeklinde kesiyorum. Çok ince doğramayın arkadaşlar. Kızartma şeklinde ince doğrarsanız pişerken eriyecektir. Evdeki kişi sayısına göre bu miktarları arttırabilir, azaltabilirsiniz. Patatesleri doğradığım kabaklara geçiyorum. Şöyle minik minik kabak arkadaşlar. İnanın çok küçükler. Bu şekilde sadece baş kısımlarını ve uç kısımlarını alıyorum. Mutlaka bol suda iyice yıkıyorum tabii ki. Daha sonra hemen alacalı şekilde soyacağım. Dilerseniz soymayı da bilirsiniz. Şöyle şekil vermek için soymak istedim. Şöyle de sorular gelebilir. Filiz Hanım, biz minik kabak bulamıyoruz. Büyük kabaktan yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Büyük olduğu için bütün kullanamazsınız. Doğrayarak yapabilirsiniz. Daha sonra kızartma işlemini geçiyorum. Mutlaka ve mutlaka kızartarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Çiğden vermenizi pek önermiyorum. Şöyle mühürleyeceğim. Çok aşırı pişirmeyeceğim. Kızarıncaya kadar yüksek ateşte mühürlemenizi tavsiye ediyorum bu şekilde. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Bu yemeği tadan gerçekten kabakla başka yemek yapmayacaksınız. O kadar lezzetli. Kızaran patateslerimi bir tepsiye alıyorum ve diğer sebzelerimi de kızartmaya devam ediyorum. Kabakları bütün kullanacağız. Biraz önce de bahsetmiştim. Kabaklar bütün pişiyor mu diyebilirsiniz. Pişiyor arkadaşlar. Çok minik oldukları için güzelce kızartmanız gerekiyor yalnız. Şöyle kapya biberi kullanacağım. 4-5 tane. Yine aynı şekilde minik ve ince kapya biberi kullanıyorum. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Gönül rahatlığı ile yapıp deneyebilirsiniz. Birkaç takipçim vardı. Sürekli yorumlarda Filiz Hanım kabakla kıymayla ilgili bir tarif verir misiniz diye. Bugün hem sizler için çekmiş olduğum hem de değerli takipçilerim için. Umarım beni izliyorsunuzdur. Bugün gerçekten kabakla efsane bir lezzet vereceğim. Kızaranları mutlaka çevirelim. Kabaklar geç kızardığı için, yumuşaması için çok yüksek ateşte kızartmıyoruz. Orta ateşte kızartıyoruz. Kabaklar kızarırken ben de köftelerimi şekillendiriyorum. Şöyle parmak şeklinde, kalın ve parmak şeklinde yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi bütün sebzelerle aynı boyutta olması için bu şekilde yaptım. Benim için lezzeti kadar sunumu da çok önemlidir arkadaşlar. Hem göze hem de midyeye hitap ediyoruz. Kıymayı ne kadar kullandığımı söylediğimi bilmiyorum. Tekrar hatırlatayım. 500 gram dana kıyma kullandım. Gördüğünüz gibi biberler yumuşamaya ve kızarmaya başladı. Aynı tepsiye alıyorum. Kabakları iyice kızartacağım. Şöyle kıpkırmızı oluncaya kadar kızartacağım arkadaşlar. Bu benim için yeterli değil. Her bir köşesini döndürerek bu şekilde
her tarafını mühürlemiş olalım. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Pişen, kızaran kabaklarımı alıyorum. Gayet güzel bir şekilde yumuşadı arkadaşlar. Köftelerimi de koydum bir yandan. Ocak boşuna yanmasın. Başta da söylediğim gibi köfteyi ne kadar güzel yoğurursanız ve dinlendirirseniz o kadar güzel dağılmadan, parçalanmadan pişirebilirsiniz. Bunlar gerçekten önemli ayrıntılardır arkadaşlar. Evet, köftelerim de sulu sulu çok güzel piştiler. Hemen alıyorum içerisinden. Şöyle bütün sebzelerimi ve köftelerimi pişirdim. Sıra geldi tencereye dizme işlemine. En altı patatesleri diziyorum. Bu yemeği fırında da yapabilirsiniz. Ben tencere yemeklerini çok sevdiğim için tencerede yaptım. Hem pratiğime geldi. Dilerseniz fırında da aynı şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten ikisi de çok lezzetli oluyor. Patateslerimi dizdim ve daha sonra kabaklara geçiyorum. Şöyle kabakları da uzun uzun gördüğünüz şekilde diziyorum. Sayfamda çok farklı ana yemek tariflerim var tencerede. Patlıcanlı köfte, sulu köfte. Yani ne ararsanız bulabileceğiniz harika tariflerim var. Gerçekten binlerce kişi tarafından denendi ve çok beğenildi. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Daha sonra biberleri de arasına dizdim. Şöyle güzel bir şekil verdim. Köfteleri de aynı şekilde diziyorum. Tariflerimi nasıl bulacaksınız ondan da bahsetmek istiyorum. Aratma bölümüne Filiz'in mutfağı, tencere yemekleri, patlıcanlı yemekler mesela bu şekilde kahvaltılık tarifler diye arattığınızda mutlaka tariflerim hepsi önünüze düşecektir. Köftelerimi de dizdim. Gelelim sosunu hazırlamaya. Kızartmış olduğum yağdan 2-3 yemek kaşığı farklı bir tavaya aldım. 1 yemek kaşığı salça ilave ederek salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Aynı tencerede yapmadım. Ben o şekilde sevmiyorum. Çünkü suyu kararıyor arkadaşlar. Bu şekilde tavsiye ederim. İyice kavurdum. Şöyle 2 dakika kadar kavurdum ve üzerine 2 diş sarımsak eziyorum. Sarımsak bu tarifimize gerçekten çok yakışıyor. Köftede de kullandık, sosunda da kullanıyoruz. Dilerseniz bütün kızartarak da kullanabilirsiniz. 2 tane domatesi iyice rendeledim. Onu da içerisine ilave ediyorum ve şöyle hafif kıvam alıncaya kadar kaynatıyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekledim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum ve suyunu veriyorum. Sosumuz bu kadar. Malzemesi bu kadar arkadaşlar. Şöyle 2 su bardağı kadar su ekliyorum. Daha sonra yemeğimin üzerine sosunu gezdiriyorum. Bu suyu çekecek. Hiç problem yapmayın pişerken. 10 dakika sonra kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmeye başladı. Biraz daha suyunu çektireceğim ben. Kabaklar da lokum gibi piştiler. Evet, dinlenen yemeğim servise hazır. 15 dakika dinlendirdim. Gerçekten muhteşem bir ana yemek tarifi oldu. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını ve püf noktalarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Kabaklar öyle lezzetliydi ki anlatamam sizlere. Mutlaka bir de bu şekilde denemenizi öneriyorum.
Köftelerim sulu sulu, içi lokum gibi. Kabaklar da aynı şekilde. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.